Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü video görselde TFS 460 motorlu testereyi tamir edeceğiz. Motorlu testere karbüratör temizlenecek diye geldi. Karbüratörü neden temizlenecek diye sorduğumda ise motor çalışmıyor dedi. Böyle sorular mutlaka sormalısınız. Sadece karbüratör temizlenecek bir şey yok demeleri diyenler de oluyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Nedenini sormak lazım. Nasıl bir arıza var? Boğuluyor mu? Ne var? Çalışmıyor mu? Bunu bilmek önemli. Neyse, sahibi bırakıp gitti. Bakalım motoru nasıl tamir edeceğiz? Şimdi bunu sökmek için üst kapağı açmamız gerekiyor. Üst kapak bildiğim gibi açılmıyor. Kronik bir arıza. Bujiyi sökmek için üst kapağı açmanız gerekiyor ama açılmıyor. Bujiyi sökmek için ulaşamıyorsunuz. Civatayı sökmeye çalıştığınızda ise civata boş dönüyor. İşte bu. Tabi bu durum stil üreticisine yakışmıyor. Böyle pahalı motorda kapağın açılmaması da oluyor. Evet, elektronik karbüratörlü motorlu testere karbüratörü temizle dedi. Önce bakalım bu cilde ne durum var. Önden gelen organla ne yapalım? Bugün iç kısımları kurum dolmuş. Bu yüzden ateşleme yapmamış olabilir. Ateşleme yapmayınca da çalışmadı. Benzin rahat pompaladığına göre karbüratörde tıkanık bir şey yok.
Şimdi karbüratörüne müşterinin istediği gibi karbüratöre el atarım. Temizlerim. Hafiflik sebebiyle de çalışmaz. Sanırım benzinle yıkamışlar. Benzinle yıkandığı zaman çalışmaz bunlar. Lokma anahtarın uymaması için de bayağı uğraşmışlar bunlar. En ufak lokma anahtar bile zor oluyor buna. Belki sökmeyelim diye yapmışlar. Ama yine de söküyoruz. Şimdilik elektronik karbüratörlere güvenmiyorum. Şöyle bir elektronik parça var burada. Arıza yapabiliyor bunlar. Belki ilerlerde randıman verir ama şimdilerde pek güvenmiyorum. Alanların şikayetleri vardı bu durumda. Bayağı doldurmuşlar içeri. Ben de var zaman derim. Araç ikinci el aldığınızda ne kadar fullse size o kadar masraf yapar dedim. Yani elektronik araçlar aynı şekilde tırpanlar da öyle. Karbüratöre bir soket yapmamışlar. Yapmışlar mı bakalım. Burada da ufak parça var. İyice doldurmuşlar ama karbüratörü çıkarıp ayırmak için bir soket gerekirdi. Artık burada sigorta kutusu gibi bir şey yapmışlar. Evet, fiş takılıp motor test ediyorlar galiba. Ayar yapıyorlar galiba. Elektronik ayarlı karbüratör olabilir bu. Bu yüzden karbüratörü ayar yapmak için cihaz gerekir. Aynı arabanın OBM giriş yeri gibi aynı. Neyse bu şekilde temizlemeye çalışacağız. Bakalım neler çıkacak. Bu motordan karbüratör bir şey yapmadım ama piston değişimi yaptım sadece.
Üzerinde Valpro elektronik karbüratör bulunuyor. İşte karbüratörü temizlememiz gereken yer nokta bir şekilde ufak bir pislik var, yani dediğim gibi tıkanmamış. Çünkü benzin pompa çalışıyordu. Demek ki böyle çıkıyormuş biri. Diğeri fişli değil. Diğeri vidadan biri çıkıyor, vidadan. Bunda beyin var mı? Beyin yok. Karbüratör ayarını nasıl yapar ki buradan beri? İşte bundan beri. Bunda beyin var mıdır belli değil. Yoktur. Belki vardır. Ayarını elektronik yaptığına göre illaki vardır. Bir de bu kısmına bakalım. Buradan ne çıkacak? Her yerde benzin filtresi bulunmadığından dolayı adam benzinle yıkamayı tercih etmiş. Ama tabii ki değiştirmiş. Üzerinde fiyat da yazıyor. Ama daha sık değiştirmeler lazım. Nadir bulunduğundan dolayı yıkamayı tercih etmişlerdi. Aldıkları zaman ücretleri 20 TL'ymiş. İşte karbüratörün alt tarafını da görmüş olduk. Ama çalıştırdığımız gibi çalışmasında herhangi bir sıkıntı yoktu. Sahibi ise temizlememizi istedi. Biz de dediğini yerine getirmiş olduk. Müşteriler genelde gaz ayarı ister, karbüratör temizle. O şekilde sorunu söylerler. Ama neden getirdiğini sormaları, en önemlisi neden getirdiğini sormalarıdır. Ama böyleler ne der? Sen karbüratörü temizle, şunu yap, bunu yap derler ama arızayı söylemezler. Yani niye? Mesela bugünkü dedi karbüratörü temizle dedi. Ama başka soru söylemedi. Sorunu söylemesi gerekiyor. Motor çalışmıyor. Çalışmama sebebi tabii ki budur. Halen ıslak kalmış bu hava. Islak olduğundan hava alamaz bu. Motoru boğar. Koymayın oraya.
tavsiye eder misiniz derseniz kesinlikle tavsiye etmem. Çiftçiler genelde böyle motorları kendileri yapmayı isterler ama bunda çiftçinin yapacağı bir şey yoktur. Artık kapağını sökmeye uğraşırsanız sakın uğraşmayın. Direkt böyle komple sökünüz. Dediğim gibi kronik arıza. Şimdi galterini takacağız. Galterini takmak için kelebeği yukarıya kaldırın. Kendisi uygun bir şekilde yerine geçecektir. Şimdi tamam. Altta benzin borusunu takmışız. Başka karbüratör yatağı. Vay be. Arada bir giriş, boru girişi. İşte vakumlama yapar karbüratörü. İşte hava filtresi. Başka yok mu? Bir tane varmış bende bundan. Zaten senede bir tane satabiliyoruz belki de. Belki hiç satamıyoruz. Hava filtreyi almayı tercih etmiyorlar diye diğerlerden biraz daha pahalı çünkü. Yani sanayileri çıkarana kadar böyle olur. Farklı hava filtreleri yapmak, piyasada bulunmayan hava filtreleri yapmak çiftçiye hatta markaya bile zarar verir. Yani çiftçi bulamaz, temizliğini tercih eder, motor çalışmaz, markaya ne yapar? Kötülerler markayı, bu kadar basit. Ne yapacaksın? Gideceksin piyasada olan, en çok tutulan, uygun olan, mantıklı olan filtreleri tercih edeceksin. Mesela bu büyüklükte normal oleomaj 4 FR neyse FR 480 ile
Oraya amaç 453 motorlu tırbanın filtrelerini uydurabilir. Çünkü neredeyse aynı boy. Buraya kadar tamam. Benzin pompaladık. Benzin pompası burada. Jigneyi de açalım. Şöyle ileri bastırıyoruz. Çeviriyoruz. Şu kapağını ileri bastırıyor bakın. Bir kere çekelim. Hırır ettikten sonra geri kapatacağım. Geri çevirelim. Hırır etmedi ama 3-4 defa çekersen motoru boğar. Bir sefer açmışık galiba. Geri kapatalım o zaman. Aşağı doğru kapalıyor olabilir. Demek ki aşağı doğru normalmiş. Yukarı doğru açıyorsun. Gırr ettikten sonra aşağı doğru kapatıyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce benzini pompalıyorsunuz. Şimdi misina boylarına bakıldığında bu şekil başlık büyük misina boyları bence çok uzun. Şöyle keselim. Bir tepsi boyundan azıcık büyük. Bunu takometre ile devir testi yapacağım. Bakalım. Evet, misinaları kısalttım. 11.000'e kadar çıkıyor. Ayrıca çok duman yaptığını birlikte gördük. Yani yanlış yağ kullanıyorlar. Böyle Euro motorlara mineral yağ kullanmamaları lazım. Neyse. Şimdi ne yapacağız? Eski bujiyi geri takacağız. Eski bujiyi tam arka tarafta kurum var. Onu çıkartabilmek lazım. Bence bu hiç olmaz. Bu yeni işi sallanıyor. Bunun işi bitmiş değil. Takmaya da değmez. Ama asılar da bence hava filtresiydi bence. Bu iyi bilmiyorum. Tabi deneyip görecektik.
kendi iç kısmı eğrildi. Arkada kurumu temizlerken mi eğrildi? Tamam, kurum düştü. Ya da yaz kış ayarlama düğmesi. Yaz kış çeviriyorsun, yaz oluyor çeviriyorsun, kış oluyor. Bakın şu anda yaz galiba, yaz ayarlamış. Zaten kışı çalışmaz, yaz kalsın. Buna da gerek yoktu. Kimse bunu kışı kullanmaz motoru. Belki soğuk havalarda, soğuk şehirlerde olabilir. Ama bizim millet bununla hiç uğraşmaz. Ateşlemiyor. Biraz daha hızlı çekince ateşliyor. Gördüğünüz gibi eski bujide motor çalıştı. Dediğim gibi hafif eski ıslakmış ama adam ne dedi, gelip de karbüratör temizle dedi. Biz ne dedik, karbüratörde tıkanma belirtisi yoktu. Buna rağmen adamın dediklerini yaptı. Karbüratörü açtık, bir şey çıkmadı. Neyse, en azından sizler için karbüratörde incelemiş olduk. Mini bir inceleme. Tamam. Sonunda motorlu tırbanı tamir ettik. FS460C. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ulan ne motor.